İsrail'de bugünlerde şunu söyleyelim, teyakkuz hali hakim, tedirginlikte üst seviyeye çıkmış durumda. Özellikle bu açıklamayı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gerçekleştirmişti ve düşmanlarımıza karşı tetikteyiz, saldırı gerçekleştiği anda karşılık vereceğiz demişlerdi. Biraz buradaki bölgede yaşayanlarla konuştuğumuzda özellikle her iki saldırıdan sonra İsrail'in 7 Ekim'den bu yana en güçlü karşı cevabı verdiklerini ifade ediyorlar. Yani İsrailliler bu saldırılardan sonra kazanılan zaferi dün itibarıyla kutlamaya başlamışlardı. Ama İsrail'de ikiye bölünmüş bir durum söz konusu burada yaşayanlar için. Çünkü halihazırda hala rehinelerin kurtarılması için bir çaba söz konusuydu ki halihazırda anlaşmalarda ateşkese yönelik de çalışmalar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini gerçekleştiren Benjamin Netanyahu ardından hızlıca böylesine bir hem Beyrut'ta hem de Tahran'daki saldırıyı kabul etmemekle birlikte aslında nasıl gerçekleştiği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu iki saldırıyla birlikte rehinelere ulaşma konusunda ailelerin biraz daha tereddütleri artmaya başladı. Artık ilk günden çok daha uzak noktadayız açıklamasını yapmışlardı. Peki İsrail'de, Tel Aviv'de nasıl bir durumla şu anda karşı karşıya? İsrail'de özellikle Güvenlik Konseyi'ni topladıktan sonra açıklama yapan Benjamin Netanyahu'ya bakanları aracılığıyla tüm cephelerde savaşa hazır olma konusunda talimatlar gönderildiği ve çalışmalar yapılması gerektiğini açıkladı. Burada özellikle savaşa hazırlık noktasında Lübnan'daki savaşa yönelik tüm düzenli ve yedek muharebe tümenlerinin yoğun tatbikatlarını tamamlaması istendi. Aynı zamanda her birime belirli operasyonel planlara uyarlanmış özel eğitimler verildi. Bu kapsamda muharebe birimlerinin yanı sıra operasyonel hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri tam anlamıyla teyakkuz halinde ve özellikle hava savunma sistemleri denetlendi Galant tarafından. Denetimin yapıldığı yerde de açıklamada bulundu. Tüm hava sistemlerimiz aktif, olası saldırılara karşı özellikle Yemen'de Husilerden gelecek saldırıya karşı, Hizbullah tarafından gelecek saldırıya karşı, İran yönünden gelebilecek bir saldırıya karşı genişletelim. 7 cephede tam anlamıyla savaşa hazırız. Geniş bir çerçevede özellikle Tel Aviv'in hedef alınabileceği tehlikesine karşı da burada ciddi önlemler var. Burada yaşayanlar, İsrail'de yaşayanlar, Tel Aviv'de yaşayanlar hayatlarına normal bir şekilde devam ediyorlar. Bir kısmı bu yaşanan gelişmeleri sevinç çığlıklarıyla dün kutladılar ama diğer bir kısmı ise endişeli bekleyişe devam ediyor. Özellikle İsrail'in kuzeyinde bazı mahalleler, bazı yerleşim yerleri tahliye edilmeye başladı. Bu noktada açıklamalar geldi özellikle askeri kanattan çok yakın noktada orada fabrikalar, diğer tüm işletmeler gelebilecek tehlikeye karşı depolarında mevcut ne varsa tüm anlamıyla bunu hazırlamaları konusunda da bir seferberliğe dönük de çalışmalar yapıldı. Neden seferberliğe dönük diyoruz? Çünkü askerlerin tüm izinleri iptal edilmiş durumda. Olası bir saldırıya karşı cevap verebilmek adına ki önemli bir açıklama bekleniyordu Nasrallah'tan, Hizbullah liderinden o açıklama geldi ve o açıklamada da tüm cephelerde açık bir savaş içindeyiz ve yeni bir aşamaya giriyoruz dedi. Özellikle İran Haniye suikastini ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyor ve en önemlisi suikastı onuruna yönelik bir saldırı olarak görüyor. Bu anlamda da cevabı çok sert olacak. Hangi kırmızı çizgileri geçtiğinizi bilmediğiniz için çok ağlayacaksınız dedi. Nasrallah'tan geldi bu açıklama. Aynı zamanda Nasrallah'ın açıklamasından önce de Ali Hamenei bir açıklama gerçekleştirdi. İran dini lideri. O da İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi. Her iki noktada da saldırı ve yaşanan bu gelişmede Hamas'ın siyasi büro başkanının hayatını kaybetmesi, aynı zamanda yine Hamas'ın bir takım üst düzey yöneticilerinin bu noktada hayatını kaybetmesi, saldırıyı Hamas özellikle Muhammed Deif'le ilgili saldırıyı kabul etmezken İsrail bugün üstüne basa basa tüm siyasi otoriteleri tarafından
Biz bu saldırıyı yaptık. 13 Temmuz'da başarılı bir operasyonla yerle bir ettik ifadesini kullandı ve görüntüleri paylaştı ama Hamas kanadı hayır böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle bazı uzmanların askeri yetkilinin Hamas yetkilisinin tünellerde yaşadığı ve ona ulaşamayacaklarını açıklamışlardı. Açıkçası bu süreç biraz da suikastlere doğru ilerleyen bir döneme doğru girilmeye başladı ve Tahran'da gerçekleştirilen o saldırıda da yine bazı kaynaklar saldırının daha önceden, haftalar öncesinden hazırlandığı ve özellikle Haniye'nin konutunun bulunduğu noktaya bombaların yerleştirildiği yine kaynaklar tarafından aktarılmıştı. Kim, neden, nasıl yaptı tabii önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama sokaklarda, Tel Aviv'de, özellikle Kudüs'te önceki yayınımızı gerçekleştirdiğimizde yanımıza gelip bazı noktada hem burada rehinelerle ilgili bir takım şikayetlerin onlara ulaşamadıklarını ifade edenler olduğu gibi yine bu sokaklarda burada yaşayanlar arasında Gazze'de yaşananlar da gündeme alınmış durumda. Orada hayatını kaybedenlerin olduğunu da ifade edenler vardı bizlere. İşte gördüğünüz gibi biraz sakin, yavaş yavaş da hareketleniyor. Tabii 7 Ekim'den bu yana çok farklı bir döneme girdi coğrafya. Halihazırda yeniden bir 3. Dünya Savaşı'na evrilebilir mi? Bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili de özellikle deniz kuvvetlerinin şu anda denetimde olduğu alanları da ifade ederek John Kirby, biz bölgede savaş istemiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hakim ve olası bir İran saldırısına karşı da İsrail'i korumakta kararlı ifadesini kullandı.